Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli, yapılışı kolay, hem çocuk hem de yetişkin örgülerinde örebileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. Modelimizin ilmek sayısı 11. Her model 11 ilmekten oluşuyor. Modeli tamamlamak için artı 6 tane ilmek ilave ediyoruz. Lastiğimi ördüm, örgümün ön yüzündeyim ve birinci sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öncelikle ara modelimle başlıyorum. 6 ilmek ara modelim, 5 ilmek de ana modelim için. 2 ilmek ters, bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters. Burası bizim ara modelimiz. Çoğumuzun bildiği su yolu modeli. Ara modelden sonra ana modele geçiyorum. Bir düz, bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. 2 ilmek düz. Toplamda 11 tane ilmeğimi bir model için örmüş oldum. İkinci modele geçtiğim zaman tekrar ara modelimle başlıyorum. 2 ilmek ters, bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru düz örüp kesiyorum. Tekrar 2 ilmek ters. İkinci modelim için de ara modelimi örmüş oldum. Tekrar ana modele geliyorum. Bir düz, bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Şimdi ikinci modelimi de burada örmüş oldum. Artı 6 tane ilmeğimiz vardı. Burası da bizim tekrar ara modelimiz oluyor. 2 ilmek ters, bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği düz olarak örüp sola doğru kestim. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Şimdi ilk sırayı ön yüzde örüp tamamladık. Arka yüze geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, burada 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Birinci modeli bitirmiş olduk. Tekrar 2 düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğüm gibi örüp sıra sonuna kadar geliyorum. İki düz, 2 ters, 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. İkinci sırayı da ördükten sonra modelin 3. sırası ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğinden sonra ara modelimle devam ediyorum. 2 ilmek ters. Başlangıçta artırma yapıp kesme yapmıştık. Şimdi ilk olarak sola doğru ilmeklerimin 2 tanesini kesiyorum. Devamında artırma yapıyorum. Artırmalarımız bir sağ bir sol olarak devam ediyor. 2 ilmek ters. Şimdi 6 ilmekten oluşan ara modelimi ördüm. Ana modele geldim. Birinci ilmeği düz örüyorum. Yanındaki ilmeğimi de düz örüyorum. Bu da bir alt sırada artırmış olduğum ilmeğim. Toplamda 2 ilmek düz. Bir artırma yapıyorum. Kestiğim ilmekle arkasındaki düz ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Kalan bir ilmeği düz ördüm.
Birinci modeli tamamladıktan sonra ikinci modelimle devam ediyorum. 2 ilmek ters. Artırmayı başlangıçta yaptığım için şimdi öncelikle kesiyorum. Artırmamı yaptım. 2 ilmek ters. Ana modele geldim. 2 ilmek düz. Bir artırma yapıyorum. Kestiğim ilmekle arkasındaki düz ilmeği birlikte düz olarak örüp sola doğru kestim. Kalan bir düz ilmeğimi de ördüm. İkinci modeli de tamamladıktan sonra ara modelimi örüyorum tekrar. 2 ters, 2 ilmeği sola doğru kestim. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Üçüncü sıramızda ön yüzde örüp tamamladık. Arka yüze geldiğimiz zaman ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüp sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünde 5. sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. 2 ilmek ters. Ana modele geldiğim zaman düz ilmeklerim çoğaldı. 3 ilmek düz. Bir artırma yapıyorum. Kalan son düz ilmeğimle kesmiş olduğum ilmeği birlikte düz örüp sola doğru kestim. Artık kesilecek ilmeğim kalmadı burada. İkinci modelle devam ediyorum. Öncelikle ara modelimi örüyorum. 2 ters, bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola doğru kestim. 2 ilmek ters. Ana modele geldiğim zaman 3 ilmek düz. Bir artırma yapıyorum. Burada da aynı şekilde 2 ilmeği son kez sola doğru düz örüp kestim. Kalan 6 ilmeğimi de ara modelim için örüyorum. 2 ters, bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola kestim. 2 ilmek ters, kenar ilmeği. Ön yüzde de 5. sıramı ördüm. Arka yüze geldiğimiz zaman düz ilmekleri düz, ters ilmekleri de ters olarak örüp sırayı tamamlayalım. Modelin 7. sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 2 ilmek ters. Şimdi burada artırma ve eksiltme yapmadan 5 ilmeğim var ana modelim için. Bunları düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci modeli tamamlamış oldum. İkinci modelle devam ediyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 2 ilmek ters. Şimdi ana modele geldiğim zaman 5 ilmek düz. İkinci modeli de ördüm. Ara modelim için 2 ters, 2 ilmeği sola kesiyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ters, kenar ilmeği. Modelin 8. sırasındayım. Burayı şimdi birlikte örüyoruz. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Şimdi burada 5 tane ters ilmeğim var ana modelim için. Her ilmek arasında bir artırma yaparak ilmek sayımızı çoğaltacağız. Öncelikle bir tane ters örüyorum.
Bir artırma yapıyorum. İkinci ters ilmeği ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü ters ilmeği ördüm. Tekrar üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü ters ilmeği örüyorum. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci ters ilmeğimi ördüm ve beşinci artırmamı yaptım. Toplamda 5 artırma ve 5 ters ilmek ördük. Toplamda 10 tane ilmeğim oldu. Şimdi tekrar devam ediyorum. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Şimdi tekrar 5 tane ters ilmeğim var. Ana modele geldim. Öncelikle birinci ters ilmeği örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. İkinci ters ilmeği ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü ters ilmeği ördüm. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü ters ilmeği ördüm. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci ters ilmeği ördüm ve beşinci artırmamı yaptım. Tekrar 10 ilmeğimiz oldu. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, kenar ilmeği. 8. sıramızda artırmalarımızı yapmış olduk. Bu artırma işlemleri, kesme ve artırma işlemleri bittikten sonra örgünün arka yüzünden yapıyoruz. Şimdi modelin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Şimdi artırmamı yapıyorum. Daha sonra 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters. Şimdi burada artırmış olduğum ilmeklerim var. Bunları eksiltmeye başlayacağız. Öncelikle artırdığım ilmeği şöyle bırakıyorum. Düz ilmeği alıp ilmeğim şu şekilde uzuyor. Yani artırdığım ilmekleri bırakıyorum. Sadece düz olan ilmekleri diğer şişime aktarıyorum. Ve yine 5 tane düz ilmeğim olacak burada. Şu şekilde 5 tane ilmeğimi aldım. Baştan ilk 3 ilmeği sol şişimle ön yüzden şu şekilde tutuyorum. Ve arkasındaki 4 ve 5. ilmeği de bu 3 ilmeğin içinden çapraz bir şekilde çıkartıyorum. Tekrar bu 2 ilmeği sol şişime bıraktım. Tek tek bu ilmekleri düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5. Böylelikle ilk modelimizi şekillendirmiş olduk. Şimdi ikinci modele geldim. Burada da aynı şekilde örüyoruz. Öncelikle ara modelimi örüyorum. 2 ilmek ters. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters. Şu ana modele geldiğim zaman tekrar artırdığım ilmekleri burada bırakıyorum. Öncelikle düzleri alıyorum sağ şişime. 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimi aldım. Sol şişimle öndeki 3 tane ilmeğin içinden 4 ve 5. ilmekleri çapraz olarak içinden çıkartıyorum. Tekrar şişime alıyorum ve bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. 1 şöyle ayıralım. 2 3 4 5. Buradaki modelimizi de şekillendirmiş olduk. Kalan 6 ilmeğimi de ara modelim için örüyorum. 2 ilmek ters. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola kestim. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği.
9. sıramı da tamamladıktan sonra modelin son sırası 10. sıra arka yüzüyle devam ediyoruz. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. Kalan diğer ilmeklerimizi de gördüğümüz gibi örelim ve arka yüzde sıramızı tamamlayalım. Arka yüzde de ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim ve toplamda 10 sıra örmüş olduk. Bir modeli bitirdik. İkinci modeli üzerine tekrar nasıl kuracağız? Onu da ilk sıranın tekrarıyla başlıyoruz. Birinci sırasını birlikte örelim. Kalan sırayı da bir alt modele bakarak tekrar edebilirsiniz. İkinci modelin birinci sırası için kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters, 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Artırmamı yaptım. 2 ilmek ters. Şimdi ana modele geldiğim zaman 5 tane düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeği örüyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği sola doğru kestim. 2 ilmek düz. Birinci modeli örmüş oldum. İkinci modele geçtiğim zaman 2 ilmek ters, 2 ilmeği öncelikle sola kesiyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ters. Ana modele geldiğim zaman tekrar 5 tane düz ilmeğim var. Birincisini düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola doğru kestim. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. İkinci modeli de aynı şekilde toplamda 10 sıra şeklinde örüp bir sonraki modele geçiyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimi de angora tarzı somon rengi bir iple örerek hazırladım. 2,5 numarada şiş kullandım. Bunun herhangi bir beden ölçüsü yok. Tamamen sizlere fikir amaçlı hazırlanmış bir örnek. Başlangıçta boncuk ilmek atma tekniği kullandım. Bir düz bir ters tekstil tipi lastik ördüm. Bunun videosunu da kanalımda bulabilirsiniz. Arka yüzüne de şöyle bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Hem orta kalınlıkta iplerle hem de angora tarzı iplerle örebileceğiniz çok güzel, çok da basit, kolay bir model. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.